Türkiye, Afrika'da artan yatırımları ve diplomatik etkisiyle dikkat çekerken Uganda'dan beklenmedik bir hamle geldi. Uganda Genelkurmay Başkanı şöyle dedi: "Türkiye bize 1 milyar dolar tazminat ödemezse Türkiye'deki büyükelçiliğimiz kapatılacaktır. Ya 1 milyar dolar verin ya da ilişkileri sonlandırıyoruz." Türkiye'nin başkenti Ankara'da ise bu açıklama adeta bir yıldırım gibi gündeme düştü. Acil toplantı yapıldı ve şöyle denildi: "Bu açık bir şantaj. Diplomasiyle çözmeye çalışacağız ama gerekirse hak ettikleri cevabı veririz." İlk etapta Türkiye diplomatik kanalları devreye soktu. Ancak Uganda yönetimi para isteğinden geri adım atmadı. Böylece bütün barış yolu kapandı ve Uganda'nın bir anlık öfkeyle Türkiye'ye savaş ilan etmesi sonrasında Türkiye'de Uganda'ya savaş açtı. Derken Türkiye, Doğu Akdeniz'de bulunan donanmasını Kızıldeniz'e yönlendirdi. Savaş gemileri Süveyş kanalı üzerinden geçip Hint Okyanusu'na açıldı. Aynı anda Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçakları Somali'deki Türk üssüne konuşlandırıldı. Bu olaylar yaşandığı sırada Uganda Savunma Bakanı dedi ki, "Türkiye'nin bu hareketleri bir savaş ilanıdır. Geri adım atmayacağız. Savaşa hazırız." Uganda ordusu Türkiye'nin Kampala Büyükelçiliği çevresinde kuşatma başlattı ve içerideki Türk elçileri tutuklayarak Türk Büyükelçiliğini kapattı. Türkiye ise Kenya'dan topraklarından geçiş için izin istedi ve şöyle dedi: "Sayın Kenya yönetimi, ordumuzun geçmesine izin verirseniz 5 milyon dolar teşvik ödemesi yapacağız. Ancak daha sonra daha fazlasını da verebiliriz" şeklinde açık bir mektup gönderdi. Bunun üzerine Kenya ise geçişi kabul ettiklerini ve 5 milyon doların hesabına gönderilmesini söyledi. Bunun üzerine Türkiye, Kenya'nın 5 milyon dolarını gönderdikten sonra ordusunu Somali üzerinden Kenya'ya ve oradan da Uganda sınırlarına getirdi. Uganda'nın Kenya ile olan sınırı tamamıyla Türk askerleriyle doldu ve ilk karasal saldırılar Türkiye'den geldi. Türkiye, Uganda'nın en kuzey bölgesinden giriş yaparak bir kısım toprağı ele geçirdi. Burada stratejik olarak kalmaya karar veren Türkiye, çeşitli askeri üsler inşa etti ve bu topraklara mevziler kurdu. Ancak Uganda ordusunun da harekete geçmesi üzerine askerlerini bu ele geçirilen bölgeye nakletmesi sonucu ağır karasal çatışmalar yaşanmaya başladı. Uganda, Türk ordusunu biraz geri püskürttü ve bölgenin yarısını tekrardan hakimiyeti altına geçirdi. Türkiye eğer uçaklarını göndermezse kalan mevcut toprakları da kaybedecek gibi görünüyordu. Bu yüzden Somali hava üssünde bulunan F-16 savaş uçaklarını Uganda hava sahasına göndererek genel bir bombardımana başladı. Türk uçakları Uganda başkenti Kampala'ya yönelik ağır tahribat gerçekleştiriyordu. Uganda ise sınırlı sayıda olan savaş uçaklarını kullandı ve burada büyük bir hava savaşı ve çatışması yaşanmaya başlamıştı. Fakat bu arada Türk savaş uçakları Uganda'nın Entebbe hava üssünü hedef aldı. Pistler vuruldu. Böylece Uganda Hava Kuvvetleri ciddi zarar gördü. Aynı anda Türk Deniz Kuvvetleri Hint Okyanusu'ndan seyir füzeleri fırlatarak Uganda'nın askeri depolarını imha ediyordu. Uganda ise karşılık olarak Türkiye'nin Somali'deki askeri üssüne füze saldırısı düzenledi. Üs böylece hasar aldı. Savaş artık bölgesel bir yangına dönüşüyordu. Türkiye, Kenya ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı ve Mombasa limanını lojistik üs haline getirdi. Türkiye, Uganda üzerindeki kontrolünü kaybetmemek için Hint Okyanusu üzerinden sık sık yeni askeri ordular gönderiyordu ve ayrıca savaş uçaklarını da göndermeyi ihmal etmiyordu. Türk uçakları Kenya'daki Mombasa havalimanına iniyor ve buradan kalkarak Uganda hava sahasında bombardımanlar yapıyordu. Bu sırada uluslararası sahnede dengeler değişiyordu. Çin, Uganda'ya silah desteği verdi. ABD ve NATO ise Türkiye'ye istihbarat ve hava savunma sistemi desteği sağladı. NATO'ya ait bu hava savunmaları Somali'ye yerleştirildi ve Uganda'dan gelen havan topları ve füzeler imha edilmeye başlandı. NATO'nun bu yardımı Türkiye'yi mutlak üstünlüğe taşımak üzereydi. Rusya tarafsız kaldı. Fakat yine de tarafların acilen barış masasına oturması gerektiğini belirten bir açıklamada bulundu. Ancak her iki taraf da bunu ciddiye almadı ve ekonomik savaş da başladı. Türkiye, Uganda'ya ambargo uyguladı ve tüm ticari ilişkilerini sonlandırdı. Uganda ise ülkesindeki Türk şirketlerinin tüm varlıklarına el koydu.
Derken Hint Okyanusu'nda gerilim zirveye ulaştı. Türk gemileri Uganda'ya silah taşıyan bir Çin kargo gemisini durdurdu. Bu olay küresel krizi daha da derinleştirdi. Gökyüzünde ise Türk F-16'ları Uganda'ya ait son aktif savaş uçaklarını düşürdü. Böylece hava üstünlüğü tamamen Türkiye'ye geçti. Savaş artık büyümek üzereydi. Bundan sonra her hamle bir şehir, her karar ise binlerce hayat demekti. Türkiye, hava kontrolünün elinde bulunmasını fırsat bilerek Uganda üzerindeki topraklara ekstra olarak daha fazla askeri güç gönderdi ve Kenya sınır hattından ilerlemeye başladı. Ayrıca Türkiye, Kenya üzerinden kurduğu lojistik hattı genişletti ve gemilerle getirdiği zırhlı birliklerini sınırdan içeri sürdü. Türk ordusu Kenya sınır hattını tamamen ele geçirdikten sonra sıradaki hedef büyüktü. Jinja ve başkent Kampala şehirleri. Bu yüzden Uganda yönetimi Türkiye'nin işini zorlaştırmak için köprüleri mayınladı, yolları tuzaklarla doldurdu. Ancak Türk savaş uçakları gökyüzünde adeta görünmez bir avcı gibi dolaşıyor, her hareketi anında tespit ediyordu. Uganda başkentini değiştirme stratejisini geliştirdi ve ülkenin bölgeye uzak şehri olan Kikungiri şehrini yeni başkent olarak ilan etti. Bu arada Türk Kara Kuvvetleri ilerleyin, hedef Jinja, hava desteği sürekli üzerinizde dedi. Bunun üzerine Türk ordusu bu şehre doğru yavaşça hareket etmeye başladı. Türkiye ile Uganda ordularının şiddetli çatışmalarının ardından Jinja düştü ve Türk hakimiyeti altına girdi. Bu Uganda için ağır bir darbeydi. Çünkü Jinja hem sanayi hem de lojistik açısından kritik bir merkezdi. Fakat bu arada Çin Halk Cumhuriyeti yeni bir lojistik yardım hattı oluşturdu ve Kızıldeniz'i üzerinden Sudan ve Güney Sudan ile anlaşmalar yaparak bu yardımları Uganda'ya ulaştırdı. Bu yardımların arasında hava savunma sistemleri ve silah desteği yer alıyordu. Uganda bu hava savunmaları aldıktan sonra aktif hale getirdi ve bir anda dengeler değişmeye başladı. Uganda havada uçan Türk uçaklarının bazılarını vurarak imha etti ve Türkiye hava konusunda büyük bir düşüş yaşadı. Fakat karada hala güçlüydü ve ilerleyişlere devam ediyordu. Uganda ordusu Çin silahlarını alsa bile NATO'da Türkiye'ye silah desteği vermesinden dolayı Türkiye'nin kara üstünlüğü devam ediyordu. Türk ordusu Jinja'dan sonra hız kesmeden ilerledi ve başkent Kampala'yı kuşatma altına aldı. Şehirde kaos hakimdi. Elektrikler kesildi, iletişim çöktü. Uganda hükümeti sığınaklara çekildi. Türkiye bir açıklama yaparak bu savaş bizim tercihimiz değildi. Tehditlere boyun eğmeyeceğimizi herkese gösterdik şeklinde bir söyleşide bulundu. Uganda Devlet Başkanı ise her ne kadar başkentimizi taşısak da Kampala düşerse Uganda düşer. Sonuna kadar direneceğiz diyordu. Ancak ne olursa olsun Türk topçu birlikleri şehrin çevresini bombardımana tutarken özel kuvvetler ise kritik noktalara sızmaya başladı. Savaş sadece cephede değil, ekonomide de yıkım getiriyordu. Türkiye, Uganda'nın dış ticaretini tamamen bloke etti. Limanlar işlevsiz hale geldi, Uganda para birimi ise hızla değer kaybetti. Kampala'nın etrafındaki son savunma hattı da düşmek üzereydi. Derken Kampala'yı da ele geçiren Türkiye, yeni taşınan başkent Kikongiri'yi güncel hedef olarak açıkladı. Türk ordusu Uganda'nın askerlerini yok ede ilerliyordu ve yeni başkente çok yaklaşmıştı. Derken Uganda pes etti ve Türk ordusunun durmasını ve daha fazla ilerlememesini rica etti. Türkiye barışa hazır olduğunu açıkladı ve bir barış antlaşması imzaladı. Buna göre artık sınırlar bu şekilde kaldı ve iki ülkenin ilişkileri tekrar eski haline döndü. Savaşı Türkiye kazanmıştı ve